Merhabalar, hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında orkidelerinizi coşturacak, orkidelerinizin hızlı çiçek açmasına yardımcı olacak çok etkili bir yeni çiçek coşturan tarifim var. Bu tarifi ben uzun süredir kullanıyorum ve birçok faydasını gördüm orkideler üzerinde ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Tarifi başlamadan önce size şunu belirtmek istiyorum. Orkidelerimiz için evde hazırlamış olduğumuz sıvı karışımların mutlaka belirli aralıklarla verilmesi gerekiyor. Bir haftada mesela bütün karışımlardan verdiğimiz zaman orkidelerimize yarar değil zarar verebilir. O yüzden her karışım mutlaka belirli aralıklarla dönüşümlü olarak vermemiz gerekiyor. Mesela sizler için daha önce sarımsaklı tarifimi paylaşmıştım. Sarımsaklı tarifi ayda en fazla bir kere vermemiz gerekiyor. Yani ayda bir verebilirsiniz. Daha önce yumurtalı sıvı gübrenin nasıl yapıldığından bahsetmiştim orkidemiz için. Yumurta karışımını ise 2 haftada bir verebilirsiniz. Yumurta karışımında herhangi bir sık verdiğiniz takdirde bir zararı olmaz. Çünkü etkisi çok güçlü değildir sarımsak gibi. Şimdi sizler için tarif vereceğim pirinç suyu karışımını ise 2 haftada bir verebilirsiniz. Pirinç suyu karışımı da çiçekleriniz için çok etkili olacaktır. Özellikle çiçeklerinizin eğer tomurcuk açtıktan sonra hızlı bir şekilde tomurcukların çiçeğe dönüşmesini istiyorsanız bu karışımı size mutlaka tavsiye ediyorum. Pirinç suyu gerçekten orkideleri çok faydalı. Daha önce sizinle bu orkidemi paylaşmıştım. Açıkçası bu orkidemin her aşamalarını ilk filiz verdiği zaman, dal verdiği zamanki bütün aşamalarını sizlerle paylaştım. Ve kullandığım karışımların ne kadar etkili olduğunu aslında sizler de bu videolarımı izleyerek görmüş oluyorsunuz. Özellikle orkideler çiçek açma döneminde yavaş yavaş tomurcuklandıkları dönemde daha çok vitaminleri, besinleri ihtiyaç hissederler. Bunun için de tomurcuklar çiçeğe dönünceye kadar bu sıvı karışımları verebiliriz. Fakat artık bütün tomurcuklar çiçeğe döndükten sonra bu sıvı karışımları vermemize gerek yok. Çünkü bu sıvı karışımların amacı ne? Orkidemizin hızlı bir şekilde gelişmesi, hızlı bir şekilde dal ve çiçek vermesi. Eğer bütün çiçeklerini açtıktan sonra bu karışımları vermeye devam edersek hızlı bir şekilde açılan çiçeklerimizin hızlı bir şekilde dökülmesine sebep olabilir. O yüzden bunu da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Orkidemin sizlerle son halini yani 10 gün önce falan paylaşmıştım. Özellikle pirinç suyunu kullandıktan sonra gerçekten orkidemin çok hızlı bir şekilde çiçek açtığını fark ettim. Ve yapraklarının daha da canlı olduğunu fark ettim. Ve çok memnun kaldım. Bakın şuradaki orkidemi de göstermek istiyorum. Şu orkidemi de en son sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız. Tomurcukları çok küçüktü. Şu şekilde küçüktü. Bakın şu anda kocaman tomurcukları oluşmaya başladı. Peki pirinç suyunu nasıl kullanacağız? Size bundan da bahsetmek istiyorum. Bakın bir kabımın içerisine pirincimi dökeceğim. Ben bir su bardağı pirinç kullanıyorum. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Bu pirinci ben aslında pilav yapacağım. Ve pilav yapmadan önceki suyunu değerlendirmek için orkidelerime dökeceğim. Pirinçlerimi bu şekilde tabağımın içerisine koydum. Burada belirli bir miktar önemli değil. Sizler eğer ne kadar kullanacaksanız yemek yapmadan önce fark etmiyor. Ben mesela bir su bardağı kullandım. Ve bunu üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz. Ya da soğuk su fark etmez. Biraz bekletmemiz gerekiyor ki içerisindeki bütün vitaminler suya geçsin. Pirinç suyunun gerçekten çok faydası var. İçerisinde özellikle B1, B2 vitaminleri var, demir var, fosfor var. Fosfor biliyorsunuz ki çiçeklere çok iyi gelmekte. Magnezyum var, kalsiyum var. Kalsiyum da yine aynı şekilde. O yüzden suyunu kesinlikle süzdükten sonraki suyunu dökmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bekleteceğim. İyice bütün vitaminleri suya geçinceye kadar. Biliyorsunuz ki çiçeklerin zaten özellikle vitaminleri çok fazla ihtiyacı olduğu için bu karışımları ben veriyorum. Dışarıdan eğer sizler sıvı besinler alıyorsanız hani bir şekilde ihtiyacını karşılıyorsunuzdur. Fakat eğer düzenli bir şekilde çiçeklerimize bir vitamin takviyesi yapmıyorsak mutlaka evdeki doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Yumurtadaki kalsiyum gibi, muzdaki potasyum gibi, pirinç gibi, maya gibi, aspirin gibi böyle doğal şeyleri de kullanabilirsiniz. Bunların da gerçekten çok faydasını göreceksinizdir. Pirinç suyumu yarım saat beklettikten sonra bunu süzeceğim ve çiçeklerime vereceğim. Pirinç suyumu bekletirken size şunu da belirtmek istiyorum. Bana bununla ilgili çok fazla soru geldi. Bakın orkidemin yapraklarında oluşan şu şekilde, bakın görüyorsunuz iç çizgisinin ortasına şu şekilde hepsinde değil ama bir iki tanesinde şu şekilde çatlamalar başladı. Bakın şurada da göstermek istiyorum. Şurada da daha yeni küçük küçük başladı.
Bunun peki sebebi ne? Bununla ilgili soran arkadaşlar oldu. Bunun tek sebebi çiçeğimizin nemsiz kalmasından kaynaklanıyor. Özellikle kış aylarında kalorifer peteğin hemen üzerine ben koyduğum için mesela direkt gün ışığını alsın diye bu defa kalorifer peteğinden kaynaklanarak çok fazla kuruma olabiliyor. Kurutabiliyor kalorifer peteği çiçekleri. O yüzden yapmanız gereken şey şu şekilde göstermek istiyorum. Çiçeklerimizin yapraklarını mutlaka nemlendirmek gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Şu şekilde bir şişeye su koyup günlük şu şekilde hafif sıkabilirsiniz. Burada fakat dikkat etmeniz gereken çiçeğin köküne su girmemesi gerekiyor. Hemen şöyle bir pamuk ile şuradan sıkabilirsiniz. Ya da bir pamuğu alıp bakın şu şekilde ıslatarak çiçeklerinizin nemli olmasına yardımcı olabilirsiniz, yapraklarının, orkidelerinizin. Özellikle orkideler nemi çok seven bitkilerdir. Daha önceki videolarımda size detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bu şekilde üzerine su dökerek orkidemizin nemli kalmasına yardımcı olabiliriz. Şu orkidemin de yine aynı şekilde yapraklarına bakın. Şu şekilde ben belli aralıklarla sıkıyorum. Orkidemizin mesela üst toprağı, burası da çok susuz kalabiliyor. Bakın şu şekilde hafif nemlenmesi için, çok değil, günlük olarak şu şekilde sulayabilirsiniz. Peteğin orkidemizde çok fazla eğer ya da çiçeklerimiz çok fazla kuruluk yapmasını istemiyorsanız size bir tavsiyem mesela şöyle bir kabın içerisine, tabi bu plastik bir kap ama siz porselen bir kap da kullanabilirsiniz. Eğer peteğin üzerine bir kap içerisine su koyarsanız o zaman ile nemlenecektir ve çiçeklerin nemli olmasına yardımcı olacaktır. Size böyle bir yöntem tavsiye ederim. Ben de bunu uygulamaya başladım. Özellikle çiçekli dönemde daha çok enerjilerin çiçeklere verdikleri için daha fazla enerji harcadıkları için daha fazla nem isteyebiliyorlar. O yüzden buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Orkidelerimi ben gördüğünüz gibi bu şekilde suluyorum. Orkide saksısını hemen bir tabağın içerisine oturtup içerisine şu şekilde üstten su döktüğünüz zaman zaten içinde su birikecektir. Bu suyun içerisinde bir 10-15 dakika bekletip daha sonra çiçeğimi alıyorum. Bu videomun da sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.